Merhaba değerli hastalarımız. Şimdi bu koronavirüs enfeksiyonundan sonra koku almayla ilgili problemler var. Şöyle, birincisi koku ve tat duyusu birbirine bağlı duyular. Yani biz aslında tat alırken şöyle tat alıyoruz. Yediğimiz yemeklerin kokusu genzimizden burnumuza gidiyor ve tat almayla koku alma birlikte çalışıyor. Yani bir hastanın eğer koku alması giderse tat alması da azalır veya komple gidebilir. Bu ikisi beraber çalıştığı için biz mesela herhangi bir üst solunum enfeksiyonu geçirdiğimizde, mesela şimdi kış mevsimi, işte nezle olduk, grip olduk, korona değil, nezle veya grip olduk, burnumuz tıkandı. Bu durumda biz koku alamayız. Koku alamadığımız için beraberinde tat duyumuz da tabii ki aşağıya doğru gidecek. Genellikle enfeksiyonlardan sonra, üst solunum enfeksiyonlarından sonra koku alma duyusu geri gelir. Ama bazen de gelmez. Yani bunu tamamen koronadan bağımsız söylüyorum. Siz herhangi bir nezle, grip geçirdiniz, koku almanız kaybolabilir, azalabilir, geri gelmeyebilir, gelebilir de. Ama tabii ki bunlar biraz daha masum enfeksiyonlar olduğu için vatandaşımız bunu bilmiyordu. Ama biz tabii ki mesleğimizde bunu biliyoruz. Yani bir adam gelip, 50 yaşında bir adam gelip, ya işte ben 20 yıldır koku almıyorum dediğinde biz ona diyoruz ki bunun en sık sebebi daha önceki yıllarda geçirdiğiniz enfeksiyonlardır diyorduk. Ta ki koronaya kadar. Şimdi korona biraz daha bildiğimiz gibi daha saldırgan, daha agresif bir virüs ve koku almayı komple silebiliyor. Ne oluyor koku alma silindikten sonra? Tat alma da gidiyor beraberinde, ikisi birlikte çalıştığı için. Hasta iyileştikten bir süre sonra da koku ve tat alma tekrar geri geliyor. Ne zaman geliyor? Açıkçası bunu bilmiyoruz. Birkaç hafta içinde gelebilir, birkaç ay içinde gelebilir, 5-6 ay sonra gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. Bu önemli. Normal enfeksiyonlarda da gelmediği oluyor. Koronada da koku almanın hiç gelmediği olabiliyor. Korona kısmen hayatımızda yeni. Daha birkaç sene oldu ortaya çıkalı. Daha böyle büyük tecrübelere sahip değiliz ama koku almanın geri gelmediği hastalar var. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz kokuları alırken kokular tek başına kodlanmıyor bizim burnumuzda ve beynimizde. Yani şöyle düşünün, bir parfüm kokusu ya da bir çiçek kokusu aslında yüzlerce kokunun birleşmesiyle bizim beynimizde evet bu işte gül kokusudur, bu kolonya kokusudur, bu kahve kokusudur, bunu oluşturuyor. Biz aslında kahveyi kokladığımızda, kolonyayı kokladığımızda burnumuzda yüzlerce reseptör, belki binlerce reseptör uyarılıyor. Onlar birleşiyor. Beynimizde tekrar ayrıştırılıyor. Kodlanıyor, yani bilgisayar programları gibi. Bize diyoruz ki evet bu kahve kokusu, bu şu koku, bu koku diyoruz. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Koronavirüs ya da işte diğer üst solunum enfeksiyon virüsleri burnumuza hasar verirken koku almanın bazı bölümlerini etkiliyor. Yani biraz önce demiştim, işte yüzlerce binlerce reseptör var burnumuzda. Onlardan bazılarını bozuyor ama bazıları da çalışmaya devam ediyor. Bu durumda biz herhangi bir şeyin kokusunu aldığımızda, mesela diyelim ki ne kokluyoruz? İşte diyelim ki en keskin koku ne? Kahve kokusu. Kahveyi kokladığımızda o kahve kokusunun zihnimizde oluşabilmesi için, evet bu kahve kokusu diyebilmemiz için burnumuzdaki bazı reseptörler çalışmıyor. Bundan dolayı geri kalan bölümden gelen bilgi beynimize yanlış bir bilgi olarak geliyor. Yani şöyle, kırmızıyı yeşil, yeşili mavi gibi görmeye başlıyoruz. Yani tonlar ayrılmış oluyor zihnimizde kokunun. Bu sefer hasta diyor ki ben çok kötü koku alıyorum. Bu kötü kokuyu neye benzetiyorlar? Genellikle böyle bir çürümüş hayvan kokusu, bir is kokusu, bir iltihap kokusu, kalmış bir yemek kokusu, ama hep böyle genelde kötü ve rahatsız edici bir kokuya dönüşüyor bu. Soru şu, ne yapacağız? Korona enfeksiyonu olduk, iyileştik, Allah'a şükür dedik, her şey bitti ama bu sefer de bir süre sonra burnumuzda bu kötü koku almalar başladı. Burada yapacak aslında çok fazla bir şey yok. Birincisi, burnumuzun içini güzelce yıkamalıyız. Nasıl yıkayacağız? Spreylerle, deniz suyu spreyleriyle yıkayabiliriz ya da ne yapabiliriz? Abdest alır gibi burnumuza böyle bol bol su çekip yıkayabiliriz. Ve biraz da zamana bırakmamız gerekiyor ki işte bir kısım hasar görmüş, bir kısım hasar görmemiş bu reseptörler, yani kokuyu hisseden şeyler iyileşsin, biraz kendi kendine tamir etsin. Gerçekten de aylar içinde bu kötü koku yavaş yavaş kaybolup onun yerine yavaş yavaş yeni kokular geliyor zamana bıraktığımızda. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuçta bizim bu
bu koronavirüse bağlı kokulan, bozulan burnumuzdaki o kötü reseptörleri tekrardan uyarmamız ve bizim onları zihnimizde doğru kodlamamız gerekiyor. Yani bir bebeğin kokuları öğrenmeye başlaması gibi. Şimdi bebek doğar doğmaz bu kahvedir, bu kolonyadır, bu limondur demiyor. Ne yapıyor? Onu yavaş yavaş öğreniyor. Biz de tekrar hem burnumuza hem zihnimize o kokuları böyle yeniden öğretmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela en iyi bildiğimiz, işte tekrar kahve örneğini vereceğim. En iyi bildiğimiz koku kahve kokusu. Önümüze kahveyi alacağız. Önce ona biraz bakacağız. Diyeceğiz ki evet bu kahve. Ben bunu biliyorum, kahve. İyice göreceğim. Sonra onu koklayacağım. Koklarken gözümü kapatıyorum. Evet ben şimdi kahve kokluyorum deyip orada küçük bir antrenman yapıyorum. Peki sadece kahveyle mi? Hayır. Başka şeyler de yapabilirsiniz ama kokusunu iyi bildiğiniz şeyler. Mesela bir limon kolonyası olabilir. Ya da her zaman kullandığınız bir parfüm olabilir. Mesela bir yemek olabilir. İşte ne bileyim karabiber olabilir. Aklınıza gelen her şey bakacaksınız. Evet bu limon. Şimdi ben bunu koklayacağım ya da ben bunun tadına bakacağım deyip bunu zihnimizde oluşturmalıyız. Peki başka? Açıkçası başka yapacak hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Vücut kendi kendini tamir edecek. Kendi kendini tamir ettiğinde kokumuz tamamen gelebilir. Hiç gelmeyebilir. Kötü koku kaybolabilir. Koku azalabilir. Bütün olasılıklar var. Dediğim gibi ona sizin ya da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hani şöyle bir şey yok. Ben şu ilacı kullanayım, damardan basayım, bu koku almam düzelsin. Öyle bir şey yok. Ama şimdiye kadar gördüğümüz bu kısa, ki bizim için kısa bir süreç aslında, 1,5-2 senelik bir süreç. Bu kısa sürede bizim koronadan gördüğümüz genellikle koku alması giden hastaların koku alması geri geliyor. Önce az koku alıyorlar, normalden daha az alıyorlar. Zaman içinde, aylar içinde koku alma tamamen geri geliyor. Çok nadiren böyle kötü pis bir koku olabiliyor burunda. O kötü kokular da zaman içinde kayboluyor ve tekrar normal koku almaya geri dönüyor hastalar. Normal koku dediğim doğru koku, yani kahveyi kahve gibi, kolonyayı kolonya gibi koklayabiliyorlar. Koku almanın tamamen gittiği hastalar var mı? Evet, ama sayısı az. Koku almanın azaldığı hastalar da var ama bunların sayısı da az. Bu kötü kokunun hiç gitmediği hastam yok açıkçası. Hepsi kayboluyor kötü kokunun. Biraz zaman alabiliyor. Bazen 3-5 ay, belki 1 yıl sürebiliyor bu kötü kokunun azalıp normal kokuların gelmesi. O yüzden tavsiyelere uyacağız. Ne yapacağız? Burnumuzu için bol bol temizleyeceğiz. İkincisi, acele etmeyeceğiz. İyileşmek için zamana ihtiyacımız var. Üçüncüsü, sonuçta ağır bir enfeksiyon geçiriyoruz, korona. Bunun vücudumuzda ufak tefek hasarlar bırakabileceğini bilip, ya evet işte Allah şükür ben bu hastalıktan iyileştim. Koku almam biraz az ama en azından alabiliyorum deyip yolumuza devam edeceğiz. Hiç koku alamıyorsak da tıpkı diğer hastalar gibi, kim diğer hastalar? Biz dünyada ilk kez koku almayı bozan ilk enfeksiyon koronayı bilmiyoruz. Geçmişte de böyle vardı. Mesela az önce bahsettiğim gibi nezle oluyor hasta. Koku alması kayboluyor ve bir daha ömür boyu hiç koku alamıyor. O hastalar gibi olacağız. Ve koku almasız bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi kötü koku kötü bir şeyin habercisi değil. Sadece bu enfeksiyonun beklediğimiz doğal bir sonucu. Herkeste olması gerekmiyor. Bazı kişilerde oluyor, bazı kişilerde olamaz. Küçücük bir bilgi vermek istedim. Biraz fazla konuştum ama gerçekten çok soruyor hastalarımız. Ben onların hepsine dönüp tekrar anlatıyorum. En azından toplu bir bilgi vermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza özür dilerim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol like atın, bol bol yorum yapın. Sizin tecrübeleriniz varsa, evet ben de korona geçirdim, kokuyu şöyle hissettim, böyle pis bir koku geldi, şunu yaptım geçti, bunu yaptım geçmedi, kaç ay sürdü. Siz de tecrübenizi bizimle paylaşın, yorumlara yazın. Yorumlara cevap yazın. Hastaların birbirlerine yazdıkları şeyler oluyor. Onlar da birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar. Damdan düşenin halini en iyi damdan düşen bilir demişler. Biz de doktor olarak dışarıdan böyle küçük destekler vermeye çalışıyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.